Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1962 yılına götürüyorum. Beyazlarda Fischer, siyahlarda ise Robaç. Hazırsanız oyuna başlayalım. Fischer oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. D5, İskandinav savunması E4'e saldırdı. E alır D5, vezir alır D5. Vezir erkenden oyuna girdi. At C3, tempo ile vezire saldırarak taşını geliştirdi. Vezir D8, vezir başlangıç karesine döndü. D4, merkeze piyon yerleştirdi ve filin çaprazını açtı. G6, robaç at H6 sonrasında at F5, fil G7 gelip D4 piyonuna baskı oluşturmak istedi. Fil F4, siyahların planı belli. Fili G7 karesinden geliştirecek. Fischer vezir D2 sonrasında fil H6 gelip rakibinin fianchetto filini almak isteyecek. Fil G7, fili uzun çapraza yerleştirdi. Vezir D2, atın H6'dan gelişmesini engelledi ve vezir fil bataryası oluşturdu. Ayrıca uzun roku da hazırladı. At F6, uzun rok, şah güvenliğini sağlarken kalesini D dikeyinden oyuna soktu. C6, D5 karesini kontrol etti, vezirin çaprazını açtı. Ayrıca C6 sürüşü vezir kanadı atağı için B5 sürüşünü destekliyor ve vezir kanadı saldırısının temelini oluşturuyor. Fil H6, şah güvenliğinden sorumlu olan fianchetto filini değişmek istedi. Siyahların bu konumda kısa roktan vazgeçip uzun rok hazırlaması gerekiyordu. Kısa rok, ters kanada roklar atıldı. Fischer'ın saldırısı çok hızlı geliyor. H4. Şah kanadından piyon sürüşleriyle şaha karşı atak başlattı. Vezir A5. A2 ve C3 atına baskı oluşturdu. Aynı zamanda vezir 5. yataydan şah kanadında savunmaya destek olabilir. H5. Dikeyleri açmak için yapılan bir piyon fedası. G alır H5. Fil D3. H7'ye baskı oluşturdu. At B D7. Atını şah kanadındaki savunmaya yönlendiriyor. At G2. Fischer gelişimini tamamladı. Kale D8. Kalesini yarı açık D dikeyine getirdi. G4. H5'e saldırdı. Şah kanadındaki dikeyleri açıp şahı sıkıştırmak istedi. Bu konumda H alır G4 yapılırsa fil alır G7. Siyahlar alet kaybederdi. Bu konumda fil alırsa şah alır G7. Vezir H6. Şah 8'e giderse 7 hamlede mat var. Şah G8'e giderse Fischer 3 hamlede mat ederdi. Fil alır H7. At alır H7 zorunlu. Vezir alır H7. Şah F8. Vezir H8 ile oyun mat olurdu. G4'e geri dönelim. G4. Bu konumda Robaç at alır G4 hamlesiyle devam ederse kale D G1. Fischer kaleleri G ve H dikeylerine yerleştirir. Sonrasında çok güçlü bir şah kanadı hata olurdu. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. G4. At F8. At H7'yi korudu. Duruma göre at E6 ya da G6 karesine aktarılabilir. G alır H5. Fischer G dikeyini açıyor. Kale D G1 gelip G7'deki fili açmazı alacak. At E6. G7'deki fili destekledi. Kale D G1. Fianchetto filini açmazı aldı. Şah H8. Açmazdan çıktı. Fil alır G7. At alır G7. Vezir H6. Vezir alır G7 bir hamlede mat istedi. Kale G8. Matı engelledi. Kale G5. Tempo ile vezire saldırdı. Ve diğer kalesi için G1 karesine yer açtı. Vezir D8. Vezir istekten çıktı. Kale HG1. Açık G dikeyinde kalelerini çiftledi. Siyahlar boş bir hamle yaparsa örneğin A6. Bu konumda 4 hamlede mat var. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Kale alır G7. Kale alır G7 yapılırsa vezir alır G7 bir hamlede mat. Fil F5. H7'den matı engellediğinde fil alır F5. Siyahların matı engelleyecek hamlesi yok. Örneğin E6. Kale alır H7. At alır H7 zorunlu. Vezir alır H7 ile Fischer mat ederdi. Nerede kalmıştık? Kale HG1. Robaç oyunu at F5 hamlesiyle devam etti. At istekten çıktı. Vezire saldırdı. Fischer fil alır F5 hamlesiyle atı kırıyor ve siyahlar oyunu terk ediyor. Siyahlar fil almazsa zaten
alet geride kalacak ve Fischer'ın baskısı devam edecek. Örnek bir devam yolu olarak fil alır F5, kale alır G8, at alır G8 yapılırsa vezir G7 bir hamlede mat var. Bu yüzden vezir alır G8, kale alır G8, kale alır G8. Fischer vezir önde rahatça oyunu kazanırdı. Siyahların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Fil alır F5. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.